Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir koton ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız bugün. İpim 50 gram 160 metre uzunluğu olan iplerden. Şişlerim 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir lastik başladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. İlmek sayısı bu modelde 3 ve 3'ün katları. Yani her model 3 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Bu şekilde ayarladıktan sonra modelimizi kurabiliriz. Şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle ben modelimi kuruyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şu anda birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Evet. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra düz ördük. İkinci sıra arka yüzünde ters örerek devam ediyoruz. Burada ilmeğimi kaçırdım. Hemen alıyorum. Evet. İkinci sıra arka yüzünde ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın şurada 3 ilmeğim var. Üçünü bir aldım. 3 ilmeği bir topladım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeği topladım. Düz ördüm, kestim yani. Devamında bir artırma yaptım. Burada ilmek sayımız eksiliyor birer tane. Onu arka yüzünde tekrar tamamlayacağız. 3 ilmeği bir toplayarak düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeği toplayarak düz ördüm. Bir artırma yaptım. Son 3 ilmeğimiz, onları da topladım, düz ördüm. Devamında yine bir artırma yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın sıra başında artırma yapmadan kesme işlemi yapmıştım. Sıra sonunda kesme işleminden sonra artırmayı yaptım. Kenar ilmeğimle ördüm. Buna dikkat edelim. İlmek sayınız ne artsın ne eksilsin. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın önde şu artırma olan ilmeğim, diğeri şu ters olan ilmeğim. İpi kendimden tarafa aldım. Bu iki ilmeğimin ikisini bir aldım, ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım, tekrar ters olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Bakın 1 2 3. Aynı işlem tekrar ediyor. Önde artırma ilmeğim, diğer arkadaki o normal ilmeğim. İpi kendimden tarafa aldım. Bu şekilde ters ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar ilmeğimi ters ördüm ve sol şişimden çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım, ters ördüm. Bir artırma yaptım. Yine bu 2 ilmeğimi ters örerek sol şişimden çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım, ters ördüm. Devamında bir artırma, yine bu 2 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım.
Son 2 ilmeğim kaldı. Bunun da ikisini yine bir aldım. Ters ördüm. Bir artırma yaptım. Yine bu 2 ilmeğimi ters örerek şişimden çıkardım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. İsterseniz hemen bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimi düz örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın model ilerledikçe kendini daha da gösterdi. Şöyle koton ipe de gayet yakıştı bu model. Üçüncü sıra ön yüzünde. Yine 3 ilmeğimi, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğimi topladım. Şöyle düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Ve devamında bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma. Bakın. Yine 3 ilmeği topladım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 3 ilmeği topladım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım daha sonra. Yine 3 ilmek topladım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Son 3 ilmekte de aynı işlemi yapıyorum. Ve artırma yaptıktan sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bakın önde artırma ilmeğimiz, arkada diğer ilmeğimiz. Şöyle. Bunun ikisini bir aldım. Ters örerek şöyle topladım. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. 1, 2, 3. Yine 2 ilmeği alıyoruz. Şu şekilde ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şu şekilde bir artırma, daha sonra tekrar bu 2 ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizi topladım, ters ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar aynı ilmekleri ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modeli bakın 2 kez kurduk. Model böyle ilerleyecek. Gayet güzel, gösterişli, şöyle yazlık, mevsimlik örgülerinize uygun bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da lastiksiz hazırladım. Burada bir ters bir düz lastik üzerine yaptım. Burada lastik kullanmadım. İsterseniz lastiksiz kullanabilirsiniz bu modeli. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntümüz var. Her iki tarafta gayet düzgün ve temiz bir görüntüsü olan modellerden.
Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, kışlık örgülerde de kullanabilirsiniz. Ona uygun iplerinizi tercih ederseniz. Dediğim gibi ben bugün koton ip kullandım. Koton iple de gayet güzel, şöyle yumuşak oldu. Yalnız çok esneyen bir model değil arkadaşlar. Ona göre ilmek sayınızı alırsınız. Yani kendini bırakmıyor model. Şöyle. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.